2015'te geldim Türkiye'ye ailemle beraber. Aslında ailemle beraber değil ama aynı yılda geldik hepimiz. Ben tek geldim Türkiye'ye. Gitarla geldim, gitar çantayla. Ondan sonra annem geldi işte böyle. Burada yani 7 yıl yaşadım burada. Yani 6,5 yıl oldu buradayım. Şimdi Suriye hatıralarım var orada. Ama Türkiye'de de hatıralarım var. Yani Türkiye vatanım gibi görebilirim. Bilmiyorum yani ama görebilirim. Çünkü bayağı yaşadım burada. Hem de bayağı arkadaşlarım oldu, komşularım oldu burada. Yani bayağı bir hayatım oldu. Babam ut çalıyordu. Babam hobi olarak çalıyordu. Babam bana dedi, ben de ondan biraz öğreniyorum. Ona dedim bir gitar lazım bana. Ut çok böyle arabesk, çok oryantal. Ben böyle biraz daha rock severdim, daha flamenco falan şeyleri. Okulda birinci çıkarsın, 4. sınıftaydım. O zaman da gitar getiririm. Bayağı bütün sene ben de çalışıyorum, derslerime çalışıyorum bayağı falan. Ondan sonra harbiden birinci oldum okulumda. Bu ilk gitarım. Çok tatlı bir gitar, çok sevdiğim bir gitar. Tabii çok eski. Hem de böyle yaralı gördüğünüz gibi. Çünkü kızdım ona, vurdum. Şöyle bir şey ya, bu gitar kırıldı birkaç defa. Tamir aldım onu. O yüzden hikayesi var. Bunu İstiklal Caddesi'nde çaldığım, ilk başladığım gitar. Bayağı yani çok sevdiğim bir gitar, hatıra kalsın diye. İlk geldim buraya ben lisedeydim. Bir tek orada yabancıydım yani ben bir tek Arap'ım, bir tek Arapça biliyorum, bir tek yabancıyım. Oradaki Türk arkadaşlar güzeldi, seviyorum onları hala biraz böyle aramada kalırız. Ondan sonra lise bittikten sonra üniversiteye gitmeye çalıştım. Bilgi Üniversiteyi buldum. Özel sınav yetenek sınavı vardı. Ona katıldım. Hem de güzel bir geçirdim o sınavı. Ama ondan sonra registration'da kabul edemediler beni. Çünkü benim pasaportum Suriye pasaportu ve yenilenmem lazım. Bana dediler 13 gün ya da 15 günüm var yenilenmesi için. Yenilenemedim hiçbir türlü de çünkü Suriye pasaportu yenileyeceksem bayağı en azından 3 ay 4 ay sürer. Ve yenilenene kadar bayağı bir sene kaybetmiş olurum. O yüzden biraz kabul etmediler beni. Hem de ben de bekleyemedim öbür seneye. Başka üniversiteye gittim. Online mezunu, internet mezunu bir okul buldum. Amerika okulu adı Atlantic International University. Hem de müzik bilimi okuyorum. Biraz zor. Country of Syria diye bir projede çalıyorlardı, daha önceden takip ediyordum. Oradan yakın bir arkadaşım var, Kardelen. O da keman sanatçısı. Onunla bir gün buluşurken bir parkta çalıyorlardı. Ben de onlara katıldım. Bir şeyler çalarken ben de eşlik ettim, şarkı söyledim falan derken o şekilde tanışmış olduk onlarla. Daha sonra bana birkaç projeden bahsetti. Bizimle bir şeyler yapmak ister misin dedi. Tabii ki çok sevinirim, seve seve böyle bir şey isterim dedim. Böyle bir proje çıkarabilmesi, bu profesyonelliğe ulaşması bence çok saygıdeğer bir şey. Yıllarca bir eser çalışmak gibi bizim hayatımızda bu şekilde geçiyor. Yani Benden bahsediyorsun. bence böyle ve birkaç şeyi aynı anda yapabilmesi bence Omar'ın çok yetenekli ve çok zeki, öngörülü bir müzisyen olduğunu gösteriyor. O yüzden onun işine saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Yani. Ve savaştan buraya gelmiş bir müzisyen olarak açıkçası çok zor bir iş başarıyor. İnsanların ön yargılarına rağmen, ırkçı demek istemiyorum ama ırkçı yaklaşmalarına rağmen Suriyelilere ben onlar gibi insanlar tanımaktan çok mutluyum. Öncelikle onların dokularına birazcık müziklerine
bizim de oryantal bir toplumdan gelişimizle beraber hani ona dokunabilmek, onun içine girebilmiş olmak bence bir Türk olarak, Türk müzisyen olarak çok keyifli ve çok özel bir deneyimdi. Benim açımdan söyleyecek olursak. Ve Omar bana çok şey kattı. Biz klasikçiler böyle dümdüz çalmak, işte notayla bağlantılı olarak çalışmakla birazcık eğitiliyoruz. O yüzden Omar bana birazcık özgür olmayı, işte Türk müziğinden motifler koymayı, nasıl söyleyeyim, burada ne istiyorsun dedi. Ben bilmiyorum ne yapabilirim şimdi, nota yok mu falan gibi böyle paniğe kapıldım. Burada ne istiyorsan onu çal dedi ve birlikte daha rahat, daha özgür, güzel bir müzik yaptık Omar'la beraber. Ben bir şey eklemek istiyorum. Ben gerçekten çok memnunum. Sen benim arkadaşım olduğu için. Gerçekten profesyonel bir müzisyen. Hem de orkestrada çalıyorsun, müzik öğretmenisin. Hem yani bayağı benim için çok şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Senin gibi bir arkadaşım var hayatımda. Gerçek konuşuyorum. Aynı şekilde ben de Gerçekten. öyle hissediyorum. Şöyle bir şeyler var. Yani mesela diyelim az bir şey çalacağım mesela. Bu ne demek ki? Yani buraya kadar bu çok meşhur bir parça Arapçada, Arap devletlerde, ama bu ne? Yani dile gelelim. Bu yani böyle bir felsefeye geleceksek, bu gerçekten bir soru ve cevap. Biri soruyor, biri cevap ediyor. Biri soruyor, biri bir daha cevap ediyor. Hem de ona göre bayağı biz müzikte soru var, bizim müzikte cevap var, bizim müzikte şok var. Ya şimdi ben dünya müziği eksenli çalışıyorum. Etnik müzik bunun içine giriyor. Ömer'i de bir arkadaşımın sayesinde burada tanıştık biz. Enerjisi çekti beni. Yani acayip bir enerjisi var. Çok değişik bir karakter. Sıcak, insanı çekiyor. Ondan sonra dedim gel burada konser ver bende. Ben çünkü bu tip grupları, dezavantajlı grupları, azınlık mensubu grupları, bunları daha çok çıkarmak istiyorum. Hani öyle çalıştım hep. Suriyeli arkadaşlar olduklarını biliyorum. Daha önce sosyal medyada falan tanıyorum tabii. Onların bir başka grubu vardı. Sonra o grubu Mutbant'a çevirdiler. Geldiler burada ilk konserlerini verdiler. Adam Antonio Banderas sırtında gitar çalıyor. İşte söyleyeyim sahnede çok başarılı yani. İyi bir müzisyen ve yaşı da küçük ama grup lideri yani. Grubu topluyor belli yani. Fakat ben Ömer'in müzikte daha başka bir yola doğru yürüyeceğinin farkındayım yani. Abi ben sana yeni haberlerimi söyleyeyim, olur mu? Taşındım, uzak oldum, Haramidere Sanayi'de oldum. Ama burada yakın arkadaşlarım var, burada da kalabilirim böyle yani haftada bir gün falan gibi. Her neyse abicim, bir yıl önce pandemi çıktığından hala ben hiç konser yapmadım. O benim en yakın arkadaşım. Vallahi mı? Ha. Her gün ona diyorum ki ya kanun gerçekten böyle sıcak oluyor ya, bir mikrofon almak lazım. Tamam bir gün kendimize kapalı toplanalım burada. Öyle yapacağız. Vallahi öyle yapacağız. Ne olacak yani ona yasak yok ki. Kendimize kapalı eş dost oturacağız yani. Maskeli abicim. Mekan benim kardeşim. Parti yapmıyoruz, şey yapmıyoruz. Biz kendimize kapanalım, müziğimizi yapalım yani. Etkinlik adı Maskeli Müzik. Vallahi çok güzel olur ya. Neşe, keder, hepsi geçer. Bize kâr kalan nedir bu dünyadan? Bize kâr kalan nedir bu dünyadan?
Canım bir sır söyleyeceğim sana. Bir sır. Müzik bir dildir. Tamam mı? Evet. Tamam mı? Tamam. Tamam o zaman kapatıyoruz bunu.